Bir düşünün, 2000 yıldır aranan kralların, şövalyelerin ve gizli toplulukların hikayelerine konu olan, Nazilerin bile peşine düştüğü, Indiana Jones'u bile film konusu olan tek bir kadeh var. Küçücük bir kap ama o kadar çok efsane, o kadar çok yalan, o kadar çok gerçek payı içinde barındırıyor ki bugün bile dünyanın dört bir yanındaki müzelerde işte gerçek o diye sergilenen 5'ten fazla farklı kase var. Peki hangisi gerçek? Hiçbiri mi? Yoksa hepsi mi bir şekilde haklı? Bugün kadehin peşine düşeceğiz. Son akşam yemeğinden Orta Çağ şövalyelerine, Antakya'dan İspanya'ya kadar uzanan bir iz süreceğiz. Sırlar Odası'na hoş geldiniz. Başlamadan önce küçük bir not. Bu konuyu araştırırken 3 kere fikrimi değiştirdim. Kaynaklar birbirini tutmadıkça acaba deyip durakladığım anlar oldu. Şimdi en başa, işin köküne inelim. Çoğumuzun aklında net bir görüntü var. İsa'nın son akşam yemeğinde şarap içtiği kadeh. Kutsal kitapta böyle mi anlatılıyor peki? İşte burası gerçekten şaşırtıcı. Hayır, en azından sandığımız kadar değil. Konu 4 farklı yerde geçiyor. Matta 26, 27, 29, Markos 14, 23, 25, Luka 22, 17, 20 ve Pavlus'un Korintlililere 1. mektubu 11, 23, 26. Bu metinlerin hepsinde ortak olan şu: İsa bir kadeh alıyor, şükrediyor ve öğrencilerine veriyor. Hepsi bu kadar. Peki ne yazmıyor? Kadehin hangi malzemeden yapıldığı yazmıyor. Şekli tarif edilmiyor. Aramatyalı Yusuf'la herhangi bir ilişkisi kurulmuyor. Evet, o efsane çok daha sonra ekleniyor. Çarmıhtan akan kanın bu kadehte toplandığına dair tek bir kelime yok ve kadehin saklandığına, birinin onu alıp götürdüğüne dair de hiçbir bilgi yok. Yani elimizde sadece bir sahne var. Bir kadeh, bir masa, bir şükran anı. Gerisinin tamamı yüzyıllar içerisinde üzerine eklenmiş. Yani karşımızdaki efsane aslında dini bir metinden değil, çok daha sonra Orta Çağ'da doğmuş bir hikaye. Bunu söylediğimde bazı izleyicilerim şaşırıyor. Çünkü kutsal kase deyince akla hemen dini bir gerçeklik geliyor. Ama gerçek çok daha ilginç. Bugün bildiğimiz kutsal kase alıntısı yazılı edebiyatta ilk belirgin biçimini 12. yüzyılda bir Fransız şairin elinde alıyor. Elbette kullanılan motiflerin daha eski Kelt ve Hristiyan geleneklerinden beslenmiş olma ihtimali de var. Ama edebi anlamda hikaye burada onun kaleminde şekilleniyor. Adı Sheraton de Troyes. 1180'ler civarında Kral Arthur ve şövalyeleri üzerine bir roman yazıyor. Percival ya da Kase'nin hikayesi. İşte grill kelimesi ilk defa burada edebiyatta karşımıza çıkıyor. Ama dikkat, o dönemde bu kelime kutsal bir anlam taşımıyor bile. Latince gradalis kelimesinden geliyor. Anlamı basitçe tabak ya da geniş kap. Sheraton'un anlatısındaki bu kap hiç de sıradan bir yemek kabı değil. Gizemli bir törende taşınıyor. İçinde kutsanmış bir ekmek var ve bu ekmek hikayedeki yaşlı kralı hayatta tutuyor. Yani başta İsa'nın kadehi değil ama yine de gizemli, güçlü bir obje olarak karşımıza çıkıyor. Buradan sonrası aslında 500 yıla yayılan küçük bir zaman yolculuğu. Kısaca özetleyeyim. Çünkü her adımda hikaye biraz daha değişiyor. Yaklaşık 1180-1190 Sheraton de Troyes Percival'ı grill gizemli bir törensel kap. Henüz İsa'nın kadehi değil. 12. yüzyılın sonu Robert de Brown grill'i doğrudan son akşam yemeğiyle ve Aramatyalı Yusuf'la birleştiriyor. İşte tam burada obje kutsal bir kimliğe kavuşuyor. Yaklaşık 1200-1210 Wolfram von Epstein Percival'ı ilginçtir. Burada grill bir kadeh bile değil, olağanüstü güçlere sahip bir taş olarak anlatılıyor. 13. yüzyıl Lancelot grill metinleri, arayış artık çok daha açık biçimde Hristiyanlaştırılıyor. Hikayenin merkezine Galahad adlı şövalye yerleştiriliyor. 14. yüzyıla geldiğimizde Thomas Malory'nin anlatısında kutsal kase bugün bildiğimiz haliyle Kral Arthur efsanesinin kalıcı ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor. Yani kutsal kase dediğimiz şey tek bir yazarın tek bir anında doğmadı. 500 yıl boyunca her yazar bir şeyler ekleyip bir şeyler değiştirerek adım adım inşa etti bu efsaneyi. Yani aslında elimizde efsane gerçek bir tarihi olay değil. Bir yazarın hayal gücüyle başlayıp başka bir yazarın eliyle kutsanmış. Sonra yüzyıllarca
yeniden yazılmış bir kurgu. Ama işte tam burada ilginç bir şey var. Bazı efsaneler o kadar güçlü anlatılır ki insanlar onları gerçek sanmaya başlar ve yüzyıllar boyunca gerçek bir kadeh arayışına dönüşür. İşte tam burada işin insan psikolojisiyle ilgili tarafına geliyoruz. Düşünün, Orta Çağ Avrupa'sısınız, kilise her şeyin merkezinde, insanlar kutsal emanetlere inanılmaz değer veriyor, bir azizin kemiği, bir çarmıh parçası, kutsal bir örtü. Bunların her biri haç yollarına, ekonomik gelire, siyasi güce dönüşüyor. Yani bir kutsal kase bulmak sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda muazzam bir prestij ve güç meselesi. Bu yüzden yüzyıllar boyunca krallar, şövalyeler, kiliseler, hatta evet yanlış duymadınız, Naziler bile bu kadehin izini sürdü. Mesela SS lideri Heinrich Himmler'in 1940'ta İspanya'daki Montserrat Manastırı'nı ziyaret ettiği biliniyor. Bazı araştırmacılara göre bu ziyaretin arkasında Wagner'in Percival operasyonundaki Monsalvat efsanesiyle kurulan bir bağlantı var. Ama bunun ne kadarının gerçek bir arayış, ne kadarının sonradan abartılmış bir alıntı olduğu hala tartışmalı. Şimdi bu kadehlerden birine gerçek dünyada nasıl bir yer olarak durduğuna daha yakından bakalım. Şimdi sizi bir an için Valencia'ya götüreyim. Şehrin göbeğinde, turistlerin çoğunun farkında bile varmadan önünden geçtiği o büyük katedralin içine girdiğinizi düşünün. Ana koridoru geçip küçük bir yan şapele sapıyorsunuz. Orada bir cemakenin içinde hiç de gösterişli olmayan oldukça sade bir kadeh duruyor. Yanındaki tabelayı okuyorsunuz ve donup kalıyorsunuz. Kutsal kase. Ciddi ciddi öyle yazıyor. İlk tepki genelde aynı oluyor. Bir gülümseme. Tabii canım diye geçiriyor insan içinden. Ama işin araştırma tarafına girince tablo değişiyor. Hem de tahmin ettiğinizden daha katmanlı bir şekilde. Kadehin üst kısmı, yani akikten oyulmuş kap, gerçekten 1. yüzyıla, tam da İsa'nın yaşadığı döneme ait bir Orta Doğu taşından yapılmış olabilir. Jeolojik incelemeler bunu destekliyor. Ama altın ayak, kulplar ve üzerindeki süslemeler çok daha sonradan, Orta Çağ'da eklenmiş. Yani elimizde antik bir kap var ama bugünkü haliyle kadeh, farklı yüzyıllardan parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuş. Kilise geleneğine göre bu kap Roma döneminde Kudüs'ten getirilmiş. Sonra yüzyıllar içinde el değiştirerek İspanya'ya ulaşmış. Ama bu belgelenmiş bir tarih değil. Kilisenin aktardığı bir rivayet zinciri. Yine de öyle bir güce sahip ki Papa II. John Paul ve daha sonra Papa 16. Benedikt bu kadehle ayin bile yapmış. İşte tam bu noktada durup düşünmek lazım. Belki de bu iş tek bir doğru cevap arayışından ibaret değil. Belki bazı objeler gerçekten o döneme ait olsalar bile kutsal olup olmadıklarını asla kanıtlayamayacağız. Ama işte tam bu belirsizlik insanları bu kadar çekiyor. Valencia kadehi tek aday değil. Hatta hiç değil. Aslında dünya çapında 5'ten fazla obje asıl kutsal kase benim iddiasında. Kısaca bir tur atalım. Çünkü aralarındaki fark gerçekten şaşırtıcı. Nanteos kupası, Galler'de bir manastırdan gelme. Ahşap bir kase. Yüzyıllarca hastaları iyileştirdiğine inanılmış. İnsanlar ondan su içip şifa aramış. Uzmanlar kupanın biçimini ve kullanılan kara ağaç malzemesini inceleyip onu geç Orta Çağ, yani İsa'nın yaşadığı dönemden yaklaşık 1000 yıl sonrasına ait bir mazer kasesi olarak değerlendirdi. Yani Orta Çağ'da yaygın kullanılan bir tür ahşap içme kabı. Yani bu efsanede dikkatli bir incelemenin karşısında dağıldı. Genoa'daki Sacro Satino, kalıba dökülmüş yeşil camdan yapılma, bir zamanlar zümrütten olduğu sanılan bir tabak. Genel kabul gören anlatıya göre 1101 yılında 1. Haçlı Seferi sırasında Kudüs'ten değil, Saserya'dan getirilmiş. Napolyon'un askerleri bunu Fransa'ya götürdüğünde kırılmış ve içine sıradan cam olduğu anlaşılmış. Yani bir zümrüt efsanesi bir kaza sonucu paramparça oldu. Ama benim için en çarpıcı olanı aslında bize çok daha yakın bir yerde. Türkiye'de saklı. 1910 yılında Antakya yakınlarında bir kuyu kazılırken işçiler gümüş kaplamalı bir kadeh buluyor. İçinde basit bir gümüş kap var. Dışında ise inanılmaz detaylı.
Üzüm asmaları ve figürlerle işlenmiş gümüş kafes gibi bir kaplama. Bulundu bulunmasına ama asıl heyecan bir antika satıcısının bu objeyi işte gerçek kutsal kase, son akşam yemeğinin kadehi bu diye pazarlamasıyla başlıyor. Antakya yani eski adıyla Antiokeia, Roma İmparatorluğu'nun en büyük şehirlerinden biriydi ve erken dönem Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Elçilerin İşleri 11.26'ya göre İsa'nın takipçilerine Hristiyan adı ilk kez burada, Antakya'da verilmiş. Yani erken dönem Hristiyanlıkla ilişkilendirilen bir objenin tam da bu şehirden çıkması kamuoyunun gözünde iddiayı bir anda çok daha inandırıcı hale getirdi. Kase tesadüfen değil, tam da sembolik açıdan doğru bir yerden çıkmış gibi göründü. Peki gerçekten kutsal kase mi çıktı? İşte burada beklenmedik bir ters köşe var. Kase sonradan New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ne satıldı ve orada uzun yıllar sergilendi. Ama sanat tarihçileri objeyi daha yakından incelediklerinde işin rengi değişti. Bugün kesin işlevi hala tartışmalı olsa da bazı uzmanlar bir lamba örtüsü, bazıları başka bir litürjik eşya olduğunu düşünüyor. Üzerinde neredeyse görüş birliği olan bir şey var. Bu kadehin son akşam yemeği kadehi olmadığı ve yaklaşık 500-550 yıllarına, yani İsa'dan 500 yıl kadar sonrasına ait olduğu. Bir anlığına düşünün, bir asır boyunca dünyanın belki de gerçek kutsal kase bu dediği obje aslında büyük ihtimalle bambaşka bir amaçla üretilmiş. Bu bana hep şunu hatırlatır: efsaneler bazen gerçeklikten çok daha güçlü ve dayanıklı oluyor. Şimdi işin biraz da komplo teorisi tarafına gelelim. Çünkü bu konuda konuşmadan olmaz. Haçlı Seferleri döneminde tapınak şövalyeleri yani Templarlar Kudüs'te uzun süre üstlenmiş bir şövalye tarikatıydı. Bazı efsanelere göre kutsal kaseyi ya da başta kutsal emanetleri Kudüs'ten alıp Avrupa'ya gizlice getirdiler ve bir yerde sakladılar. Bu teori o kadar popüler hale geldi ki doğrudan Ortaçağ efsanelerinden çıkıp popüler kültüre sıçradı. Dan Brown'un romanlarını hatırlarsınız ya da Indiana Jones'un Son Haçlı Seferi filmini. Aslında bu filmlerin hepsi yüzyıllardır anlatılan bu gizli saklama fikrinden besleniyor. Ama gerçek tarihsel kanıt var mı? Açıkçası hayır. Bunların hiçbiri doğrulanmış bir belgeye dayanmıyor. Templarların böyle bir kase sakladığına dair somut bir arşiv kaydı yok. Ama efsanenin gücü kanıt eksikliğini hiç aldırmıyor. Tam tersine gizemi daha da büyütüyor. Bir de işin çok farklı bir yorumu var. Belki en tartışmalısı. Bazı yazarlar kutsal kase kelimesinin aslında Fransızca sangreal yani kral kanı ifadesinden bozulma olduğunu iddia ediyor. Bu teoriye göre kase fiziksel bir obje değil, aslında bir soy hattı. Yani İsa'nın soyundan gelen bir aile hattı. Dan Brown'un Da Vinci şifresi kitabı da bu fikri kullandı ve dünya çapında milyonlarca insanı bu teoriyle tanıştırdı. Dil bilimciler bu teoriye pek sıcak bakmıyor açıkçası. Çünkü sangreal ile sangreal arasındaki bağlantı zayıf ve büyük ölçüde spekülatif kabul ediliyor. Ama yine de bu teori kadehin neden hala bu kadar merak uyandırdığını gösteren güzel bir örnek. Çünkü herkes kendi anlamını, kendi yorumunu bu boşluğa dolduruyor. İşte tam burada sangreal teorisinin nereden çıktığını anlatmadan geçemem. Çünkü hikayenin en çarpıcı taraflarından biri bu. Az önce bahsettiğim kral kanı teorisinin kökeninde aslında 20. yüzyılda kurgulanmış bir sahtekarlık var. 1956'da Fransa'da Pierre Plant adında biri, Sion Tarikatı adında gizli bir örgütün var olduğunu iddia etmeye başlıyor. Bu örgütün İsa'nın soyundan gelen gizli bir kraliyet hattını yüzyıllardır koruduğunu söylüyor. 1960'larda bu iddiayı desteklemek için Fransa'nın Milli Kütüphanesi'ne sahte belgeler, gizli dosyalar diye anılan sahte soy kütükleri ve tarihi kayıtlar yerleştiriyor. Bu belgeler 1982'de yayımlanan Holy Grail adlı kitaba kaynak oluyor. O kitap Dan Brown'un Da Vinci şifresine ilham veriyor. Yani bugün milyonlarca insanın bildiği kutsal kase aslında bir soy hattı teorisinin temelinde 1993'te mahkemede Plantart'ın kendisinin de itiraf ettiği baştan sona uydurulmuş bir belge sahteciliği var. Bu tek vaka değil aslında. Antakya kasesini hatırlayın. Bulunduktan sonra bir antika satıcısı tarafından işte gerçek kutsal kase diye pazarlamıştı. Çünkü böyle bir iddia objenin değerini bir anda kat kat arttırıyor. Bu antika piyasasındaki sık karşılaşılan bir örüntü. Sıradan ya da belirsiz bir kökenli bir obje bulunuyor. Sonra ona güçlü bir hikaye
Mümkünse dini ya da efsanevi bir hikaye ekleniyor ve obje bambaşka bir fiyat kategorisine sıçrıyor. Bugün de internet açık arttırma sitelerinde orijinal kutsal kase parçası ya da Templar dönemine ait kadeh diye satılan hiçbir belgesi ya da bilimsel incelemesi olmayan objelere rastlamak mümkün. Bunun bize öğrettiği şey şu: bu objenin kutsal ilan edilmesiyle onun gerçekten öyle olması arasında çoğu zaman hiçbir bağ yok. Ama hikaye yeterince iyi anlatılırsa sahte bir belge bile tarihin akışını değiştirebiliyor. Bu konuyu araştırırken karşıma sık sık çıkan bir cümle var. Küçük yerel tarih etkinliklerinde yıllarca Orta Doğu'da kazı yapmış arkeologların anlattığı bir bakış açısı. Onlara göre asıl mesele hiçbir zaman kase gerçek mi değil mi sorusu değil. Bir arkeoloğun sık tekrarladığı bir söz var. Aşağı yukarı şöyle: biz arkeologlar için asıl kutsal kase insanların neye inanmak istediğini anlamaktır. Bu cümle işin özünü anlatıyor aslında. Çünkü bu hikaye bir kadehle ilgili değil sonuçta. İnsanın anlam arayışıyla ilgili. Bir nesneye tutunup ona kutsal demek, belirsizlikle başa çıkmanın bir yolu. Belki de bu yüzden yüzyıllardır bu kadar çok kase gerçek ilan ediliyor. Çünkü her biri bir topluluğun kendi inancına, somut bir dayanak arama ihtiyacından doğuyor. Şimdi biraz daha soğukkanlı bakalım işe. Peki araştırmacılar bu gerçekten iddia edilen obje mi sorusuna nasıl cevap arıyor? Aslında 4 temel ölçüt var ve bu ölçütleri bilmek az önce anlattığım kaselerin her birine bambaşka bir gözle bakmanızı sağlayacak. Birincisi malzeme ve üretim tarihi. Yani obje iddia edilen döneme ait bir teknikle mi, bir malzemeyle mi üretilmiş? Nanteos kupasında bu ölçüt çöktü. Kullanılan ahşap işçilik İsa döneminden değil, geç Orta Çağ'dan. İkincisi üretildiği coğrafya. Obje hikayenin geçtiği bölgeyle uyumlu bir yerden mi çıkıyor? Valencia kadehinin üst kısmı burada güçlü. Çünkü jeolojik olarak gerçekten Orta Doğu kökenli bir taş. Üçüncüsü objeye ait en eski yazılı kayıt. Yani bu obje tarih boyunca ilk ne zaman, hangi belgede, işte bu o kadeh diye anılmış. Ne kadar erken bir kayıt varsa iddia o kadar güçleniyor. Ne kadar geç bir kayıt varsa, mesela yüzyıllar sonra ortaya çıkan bir belge, o kadar şüphe arttırıyor. Dördüncüsü belki de en zor sağlananı: kesintisiz mülkiyet ve aktarım zinciri. Yani obje iddia edilen ilk sahibinden bugüne kadar elden ele nasıl geçmiş? Bunun izlenebilir bir kaydı var mı? Valencia Kaleyi'nin zayıf noktası tam burada. Kudüs'ten İspanya'ya uzanan yolculuk belgelenmiş bir zincir değil, kilisenin aktardığı bir gelenek. Bu 4 ölçütü aklınızda tutarsanız bundan sonra karşınıza çıkan her gerçek kutsal kase iddiasını çok daha keskin bir gözle değerlendirebilirsiniz. Nanteos kupasının Orta Çağ'a ait olduğunu söylemiştim. Antakya kasesinin de yaklaşık 6. yüzyıla ait olduğunu, muhtemelen bambaşka bir amaçla üretildiğini söyledim. Genoa'daki Sacro Satino'nun sıradan camdan olduğunu da gördük. Valencia kadehi ise 4 ölçütten sadece birkaçını, malzeme ve coğrafya, kısmen karşılıyor. Yazılı kayıt ve kesintisiz zincir tarafı hala zayıf. Yani bilim bize şunu söylüyor: bazı objeler doğru zamana, doğru coğrafyaya ait olabilir ama doğru hikayeye ait olduklarını kanıtlamak çoğu zaman bilimin sınırları dışında kalıyor. Burada durup asıl soruyu sormak lazım: neden bu kadar çok insan hala bu kadehi arıyor? Bu konuda sık duyulan bir yorum var: İşin özünü çok basit bir cümleyle anlatan. Belki de aramak bulmaktan daha tatmin edici. Basit bir cümle ama üzerine düşününce insanı epey düşündürüyor. Çünkü eğer birileri yarın kesin kanıtlarla işte gerçek kutsal kase bu dese, efsane muhtemelen ölürdü. Gizem bittiği anda o çekim gücü de biterdi. Belki de bu kadehin asıl gücü hiçbir zaman tam olarak bulunamayacak olması. Belki de kutsal kase dediğimiz şey tek bir obje değil, insanlığın kolektif bir arayışının adı. Bense şuna inanıyorum: bu hikayenin bize öğrettiği en değerli şey, gerçeğin bazen tek bir cevapla sınırlı olmadığı, bazen birden fazla parça, birden fazla iddia, hepsi bir arada o büyük gizemin farklı yüzlerini oluşturuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kaselerden biri gerçekten o kadeh olabilir mi? Yoksa hepsi birer sembol mü sadece? Yorumlarda bana bunu mutlaka yazın. Hangi kaseye daha çok inanıyorsunuz merak ediyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse Sırlar Odası'na abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki hafta bambaşka bir gizeme, belki de hiç beklemediğiniz bir tarihe dalacağız. Beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Bu kanalın büyümesi tamamen sizin desteğinizle mümkün oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.